3 fragmanı birkaç gün önce yayınlandı. Herkes savaş filmi bekliyor çünkü gördükleri şey bu. Çöl gezegenleri, devasa ordular, alevler içinde medeniyetler. Ama Denis Villeneuve onlara bir savaş değil, bir idam mangası gösteriyor aslında. Ve o manganın mahkumu sizin kahraman sandığınız Paul Atreides'in ta kendisi. O fragman bir cenaze töreninin ilk perdesi aslında. Bugün sizlere fragmanı kare kare açıklamayacağım çünkü bunu yapan yüzlerce kanal var ve Engizisyon'dan gelen mesleki deformasyon deyin, ben karakter incelemeyi daha çok seviyorum. Bugün sizlere bir düşüş anlatacağım. Frank Herbert'ın 1969'da yazdığı Dune Messiah'nın omurgası üzerinden fragmanın her önemli karesini birer delil olarak masaya koyup sizlere soracağım. Bu görüntü kitapta nereye gidiyor? Çünkü Villeneuve'ün elindeki hikaye aslında bir zaferin devamı değil. Bir zaferin bedelinin faturası. Bendeniz Engizitör, Engizitoryal ekspedisyonların bu bölümünde önce savaşçıya, sonra lidere, sonra da peygambere dönüşen bir çocuğun sonrasında bu peygamber olarak nasıl bir canavara dönüştüğünü anlatacağım sizlere. Zaten Herbert'ın bu evreni benim yaşadığım imperiumun da atalarından biri sayılır. Merak edenler için o bağ incelediğim videonun bağlantısı ise üst köşede yer alıyor. O halde başlayalım. Önce size bir zemin kurayım. Fragmandaki her karenin ağırlığı çünkü bu zeminden geliyor. Ve bu zemini doğru kurmazsak az sonra anlatacağım o büyük düşüşün hiçbir anlamı kalmayacak. Dune 2'nin sonunda Paul Atreides ne yaptı bir hatırlayın. Fremenlerin lisan al gaybi yani vaat edilen Mesih olarak kabul edildi. Hayat suyunu içip zamanın bütün dallarını, olası bütün gelecekleri gördü. Harkonnenlerden intikamını aldı. İmparator Shaddam'ı devirdi ve son sahnede iktidarını meşrulaştırmak için Prenses Irulan'la evlenmeyi seçti. Chani ise öfkeyle çöle yürüdü. Ama o filmin asıl kalbi kimsenin duymak istemediği o cümleydi. Paul geleceği görüyordu ve gördüğü şey bir zafer değildi aslında. Gördüğü şey kendi adına yapılacak kutsal bir savaştı, bir cihat, galaksiye yayılacak, milyarlarca insanı öldürecek bir yangın. Ve o bu geleceği bilerek o yolu seçti. Dune Messiah işte bu seçimin faturasını kesen kitaptır aslında. Ve şu meşhur gerçeği hatırlayalım ki buna videonun ilerleyen kısımlarında detaylıca geleceğim. Herbert bu kitabı okurlar Paul'u bir kahraman zannettiği için yazdı. Ona göre insanlar romanı yanlış okumuşlardı. O yüzden ikinci kitapta karizmatik liderin ne demek olduğunu en acı, en karanlık haliyle okurların yüzüne çarptı. Dune Messiah bir devam romanı değil, bir düzeltme aslında, bir tokat. Şimdi fragmana bakalım. Çünkü Villeneuve bu tokadın verdiği mesajı bu filmde çok kuvvetli bir şekilde alıyor. Bu aşikar. Fragman nerede açılıyor? Paul ve Chani karşı karşıya ve Chani Paul'un iktidara yükselmek için yaptıklarını yüzüne vuruyor. Sahne hemen ardından savaşın yıkımına kesiliyor. Ama arada Paul ve Chani'nin mutlu olduğu anlar da gözümüze sokulurcasına parlıyor ki bir önceki trailer'da aslında bu mutlu anlarla başlıyordu. Dikkat edin, bu sahne 17 sene sonrasından değil. Paul'un saçları hala uzun. İkisinde de o yaşlanma ve yara izleri yok. Yani bu Dune 2 finalinin hemen sonrası trailer'da. Villeneuve bize Chani'nin çöle yürüyüşünden sonra ne olduğunu gösteriyor. Peki bu kare kitapta nereye gidiyor? İşte burada Villeneuve kitaptan biraz ayrılıyor ve bu ayrım bence önemli. Herbert'ın kitabında Chani, Paul'un cariyesi olma rolünü aslında kabul eder. Sessizce, sadakatle, belki için kırılarak ama yine de sadakatle. Filmlerde ise Chani'nin rolü kasten biraz büyütülmüş gibi. O Paul'un vicdanı itiraz eden sesi haline getirildi ya da Hollywood Zendaya'ya daha fazla ekran süresi vermek istedi. Karar sizin artık. Her halükarda bu ilk kare bize şunu söylüyor. Bu filmde Paul'u yargılayan bir ses olacak. Ve o ses onu en çok seven kişiden gelecek. Ve kitabı bilenler için bu aslında en acı ironilerden birini doğuruyor. Çünkü Dune Messiah'da Chani'nin kaderi hafif söylemek gerekirse pek iyi değil. O kadını bekleyen son, Paul'un bütün öngörü gücüne rağmen engelleyemediği bir şey. Fragmanın o mutlu anları göstermesi tesadüf değil. Villeneuve bizlere Paul'un neleri kaybedeceğini, yaşayacağı acıları önden gösteriyor. Fragmanın gövdesi yıkımla dolu.
Paul kazandığı bir savaşın enkazında yürüyor. Bütün manzaralar yerle bir edilmiş. Her yer küle çevrilmiş. Ve muhtemelen bunun sebebi Stoneburner denen o korkunç silah. Ki buna biraz sonra değineceğim. Çünkü Paul'un kaderi tam olarak bu silaha bağlı. Sonra Stilgar'ı görüyoruz. Evet, o Stilgar deniz kenarında. Dune 1 ve 2'de sevdiğimiz, Paul'a babalık eden o vakur çöl savaşçısı. Şimdi ise bizzat cihadı o yönetiyor. Lisan al Gaybine karşı duran herkesini kılıçtan geçiriyor. Bu kareler kitapta nereye gidiyor peki? Doğrudan Mesaia'nın açılışına gidiyor aslında. Kitap cihadın hemen sonrasında başlar. Herbert savaşları anlatmaz. Sadece bilançoyu verir ve bilanço çok ağırdır. Paul'un adına yürütülen kutsal savaş 60 milyardan fazla insanı öldürmüştür. 60 milyar. 90 gezegen kısırlaştırılmış, sayısız din yok edilmiştir. Paul bunu bilir, bunu görmüştür ve yine de olmasına izin vermiştir. Ya da öyle mi acaba? İşte Villeneuve'ün kitaptan ayrıldığı ikinci büyük nokta bu. Herbert cihadı atlayıp bizi sonuçlarıyla baş başa bırakırken film bize cihadın ta kendisini gösteriyor. Bu günümüz sinemasında akıllıca bir tercih denebilir. Çünkü modern seyirci 60 milyar insan öldü cümlesini duyunca hıh deyip omuz silkecek belki de. Ama bu teknolojiyle, bu CGI ile o savaş sahnelerini göstermek akıl kârı bile değil. Neyse, konuya dönüyorum. Paul kendi mitinin bir yalan olduğunu bilir aslında film boyunca. Stilgar ise bunu bilmez. Stilgar yetişkin olsa da aslında Paul ve Stilgar arasındaki ilişkide çocuk olan Stilgar'ın ta kendisidir. Ve bir adamın en sevdiği dostunu alıp onu bir katliam makinesine çevirmesi. İşte fanatizmin gerçek yüzü budur. Herbert'ın bütün mesajı Stilgar'ın olduğu bu tek karede. O tertemiz adam bir kasaba dönüşüyor. Fragmandaki en ürpertici görüntülerden biri de Paul'un kız kardeşi Alia. Kanlar içerisinde çığlık atıyor. Peki bu kare kitapta nasıl acaba? Alia'nın hikayesi aslında Dune'un en karanlık hikayelerinden bir tanesi. Hatırlayalım, Alia anne rahmindeyken hayat suyuna maruz kaldı. Doğmadan önce uyandı aslında, rahimde gözlerini açtı. Herbert'ın tabiriyle o bir abomination, yani bir garabet. Zihni atalarının tamamının hafızasıyla bütün o ölü kişiliklerle dolu. Bir çocuk bedeninde binlerce ölü yaşıyor ve Anya Taylor-Joy aslında bir röportajda bunu kendisi çok iyi anlatıyor. Hiçbir sohbette Alia tek başına değil. Alia, Dune Messiah'da Paul'un imparatorluğunun baş rahibesi, kutsal figürü. Ama içindeki o atak kalabalığı onu içeriden kemiriyor. Ve bu yolun sonunda, kitapları okuyanlar bunu bilecektir, üçüncü kitapta ne olduğunu söylemeyeceğim ama Alia'nın kaderi aslında belki de Paul'unkinden bile daha karanlık bir karakter. Alia etrafındaki yıkımı, o kanı hissetmiyor. Onun için manzara normal. Bir çocuk ama aynı zamanda bir tanrıça, bir canavar. Hepsi aynı bedende. Villeneuve bu tek kareyle Alia'nın ne olduğunu gayet güzel anlatmış. Sonrasında ise fragmanın devamında iktidarın ağırlığını görüyoruz. Devasa bir muaddip heykeli, arkasında devasa bir saray, Arrakeen Keep, ve Paul kürsüsüne çıkıp sayısız Fremen lejyonun üzerinde dikiliyor. Peki kitapta nasıl bu kareler? İşte Dune Messiah'nın kalbine. Çünkü kitap aslında tam olarak bize şunu soruyor. Bir insan tanrı ilan edildiğinde ne olur? Paul artık sadece bir imparator değil. O hem devletin hem de dinin başı. Adına bir din kurulmuş. Kizaret denen bir rahipler sınıfı onun sözlerini kutsal metin diye yayıyor, muhalifleri yok ediyor. Paul bu makinenin yaratıcısı ama onun efendisi kesinlikle değil. Makine artık kendi başına dönüyor. Tıpkı Warhammer 40K'daki Eklizyarki gibi. Ve buradaki trajedi şu: Paul her şeyi görüyor. Zamanın bütün dallarını, o dalların her birinin çıktığı sonu biliyor, görüyor. Ama gördüğü hiçbir yolda bu felaketten kaçış yok. Kaçış demişken bu arada, siz de sorumluluktan kaçmayın ve kanala üye olarak topluluğumuzu büyütmemizde etkin rol alın derim. Neyse, konuya geri dönelim. Öngörü gücüne rağmen neyi farklı denerse denesin aynı kabusu yaşamaya mecbur Paul. Kendi yarattığı canavarın kafesinde bir mahkum. Ve şimdi o sözüne ettiğim Stoneburner'a geliyoruz. Ta videonun başında söylediğim. Dün Messiah'da Paul'un rakipleri Bene Gesserit, Tleilaxu, uzay loncası hepsi bir araya gelip ona bir tuzak kurarlar. Stoneburner, yani taş yakıcı diyebileceğimiz silahla bir suikast girişiminde bulunurlar. Bu silah bir atom bombası kadar yıkıcı değildir ama Paul'un gözlerini yakar, hem de kalıcı olarak.
Paul bu saldırıdan sağ çıkar ama kör olur. Göz altındaki yaralar aslında bunu gösteriyor. Ve işte kitabın en çarpıcı anı buradadır. Paul'un öngörü yeteneği sayesinde aslında fiziksel olarak görmeye ihtiyacı yoktur zaten. Kör olmasına rağmen etrafındaki her şeyi görmeye devam eder. Ama bu bir kurtuluş değil, bambaşka bir cehennemdir. Düşünün, her şeyi gören bir adam ama artık sadece acıyı ve yıkımı görüyor. Her dalda, her yolda, her gelecekte aynı şeyi görüyor. Yıkımı. Fragmanda bir detay daha var ki eğer dikkatli bakmazsanız kaçırırsınız diyeceğim ama bence kaçırmazsınız. Duncan Idaho bir önceki fragmanda da görünüyordu çünkü. Dune 1'de ölen Duncan Idaho, Dune Messiah'da Tleilaxu tarafından bir Goa'la olarak yani bir klon diyebiliriz buna diriltilir. Hate adı verilen bu yeni varlık Duncan'ın bedenine ve anılarına sahiptir ama zihni Tleilaxu tarafından programlanmıştır. Paul'a bir hediye olarak sunulur ama aslında bir suikast silahıdır. Bu hikaye Dune evreninde kimlik, hafıza ve iradenin ne demek olduğunu sorgulayan en derin katmanlardan biri esasında. Ve Villeneuve bunu filme dahil ediyorsa ki etmeliydi de Dune 3 sadece bir savaş filmi değil, felsefi bir hesaplaşma olacak. Dune Messiah bir kahraman hikayesi değil kesinlikle. Karanlık bir hikaye ve bir uyarı. Bir açıdan da tarih boyunca tekrar ede gelmiş tanıdık bir hikaye. Frank Herbert ve Denis Villeneuve bize şunu söylüyorlar. Karizmatik liderlerin peşinden gitmeden önce o liderlerin arkasında bıraktığı külden yollara bir bakın. Paul Atreides galaksinin en güçlü insanı oldu ve o gücün ona verdiği tek şey kendi yarattığı cehennemi izlemek zorunda kalmaktı. Hem de çaresizce. Villeneuve'ün bu hikayeyi Aralık 2026'da nasıl anlatacağını hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar eğer hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi ve Dune evrenine ilgi duyan arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda da tartışalım. Paul Atreides sizce kahraman mı yoksa evrenin en büyük katili mi? Kum fırtınası dindiği zaman görüşmek üzere.